Pakistan'ın devletleşme süreci 1947 bağımsızlığı sonrası Soğuk Savaş dönemine denk gelmektedir. Ayrıldığı Hindistan ile yaşanan düşük yoğunluklu çatışmaların sıklığı ve kronik Keşmir sorunu, Pakistan'ın hızla silahlanmasına ve güçlü bir ordu bulundurmasına yol açmıştır. Özellikle Pakistan'ın füze geliştirme programını nükleer silah gücüyle birlikte düşünmek gerekir. Çünkü sahip olunan nükleer savaş başlığı iki şekilde kullanılabilir: kendi topraklarınıza zarar vermeden uzak düşman hedeflerine taşıyacak platformlara ihtiyaç vardır. Uzun menzilli balistik füze veya bombardıman uçağı. Burada Pakistan'ın nükleer serüveninden bahsetmeden olmaz. Soğuk Savaş döneminin bloklaşmasının etkisiyle ABD Başkanı Eisenhower, 1955'te barış için atom projesini açıkladı. Pakistan araştırma amaçlı nükleer reaktör kurmak istiyordu ve 1956'da Atom Enerji Komisyonu kuruldu. Ardından, başarılı gençler nükleer konusunda eğitim almak için Avrupa ve Amerika'ya gönderildi. Hindistan'ın atom bombası yapması sonrası Zülfikar Ali Bhutto, "Hindistan yaparsa biz de atom bombası yaparız, gerekirse aç kalır ot yeriz" açıklamasını yaptı. Yine Zülfikar Ali Bhutto'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde Pakistan'ın atom bombasının atası sayılan Abdülkadir Han, 1976'ya kadar Hollanda'da uranyum zenginleştirme şirketinde çalıştı. Abdülkadir Han, Hollanda'da edindiği bilgilerle Pakistan'da santrifüjler kurup uranyum zenginleştirmeyi başardı. Hindistan, 1998'de hidrojen ve atom bombalarını patlatınca Pakistan'ın cevabı gecikmedi. Pakistan, 15 gün sonra 5 atom bombasını yer altında patlattıktan sonra ABD, 1998'de Pakistan ve Hindistan'a yaptırım uyguladı. Ancak Abdülkadir Han, Hollanda'nın uranyum zenginleştirme projelerini gizlice Libya, İran ve Kuzey Kore'ye sattığı gerekçesiyle Amsterdam'da ve Pakistan'da yargılanıp ceza aldı. 1961'de Pakistan Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte roket ve füze teknolojileri konusunda uzun bir çalışma dönemi sonrası Çin devleti ile bilgi ve teknoloji transferi konusunda bağlantı kurdu. Kısmen Sovyet silahlı Hindistan'la rekabet ederek motive olan Çin, 1988'de Pakistan'a M-11 füze fırlatıcıları ve destek teçhizatı satmayı kabul etti. 1989, Pakistan kaynaklarına göre Hatfi-1 ve Hatfi-2 balistik füzeleri sırasıyla 80 ve 300 kilometre menzilleri ateşlendi. Pakistan ve Çin ayrıca ortak tedarik, araştırma ve geliştirme, üretim ve teknoloji transferi de dahil olmak üzere savunma bilimi, teknolojisi ve endüstrisinde 10 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Haziran 1991'de Amerika Başkanı Bush yönetimi, Pakistan Uzay ve Atmosfer Araştırma Merkezi ile iki Çinli firmaya M-11 füze teknolojisi transferleri için yaptırım uyguladı. Ağustos 1993'te Clinton yönetimi, Pakistan'a ek M-11 ihracatı keşfettikten sonra yeni yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlar Çin'in desteğini zayıflattı ve Pakistan diğer kaynaklara yönelerek karşılık verdi. 1993 yılında kendisini füze programının annesi olarak kabul edecek olan Başbakan Benazir Bhutto, Pyongyang'a gitti ve Nodong füze teknolojisinin transferini güvence altına aldı. Bu transfer katı yakıtlı füze geliştirme programını içeriyordu. Hindistan'ın daha bölgesel görünümünün aksine, Pakistan'ın güvenlik endişeleri Hindistan'dan gelen tehdide odaklanmış durumda kaldı. Bununla birlikte, Hindistan-Çin ilişkileri dolaylı olarak Pakistan'ın füze geliştirmesini motive etti. Hindistan'ın Çin'e karşı feci askeri kampanyaları ve 1960'ların başında nükleer bir Çin'in ortaya çıkması, hem Hindistan'ın silah birikimini hem de Çin'in katılımı olmadan füze kontrol anlaşmalarına katılmayı reddetmesini motive etti. Hindistan ve Çin arasındaki zorlu ilişkiler böylece Pakistan'da algılanan güvenlik tehdidini artırdı ve herhangi bir Hindistan-Pakistan füze kontrol rejimi için çözülemez bir lojistik engel oluşturdu.
Pakistan bu süreçte Amerika tarafından yaptırımlara maruz kaldı çünkü füze teknolojileri konusunda Çin ile işbirliği ve Kuzey Kore'den gizlice aldığı savaş başlığı materyalleri CIA tarafından tespit edildi. Program, Başbakan Benazir Bhutto hükümeti tarafından agresif bir şekilde sürdürüldü. 1993'ten 1995'e kadar Pakistan, Hindistan'dan gelecek füze tehdidini caydırmak için kapsamlı kısa ve orta menzilli füze sistemleri geliştirmeye odaklandı. Program, Başbakan Benazir Bhutto'nun kontrolü altında hız kazandı ve varlığı son derece gizli tutuldu. Benazir hükümeti tarafından önemli kararlar alındı ve teknolojiler yönetim altında geliştirildi. Sonuçta hem kısa hem de orta menzilli sistemlerin başarılı bir şekilde geliştirilmesiyle sonuçlandı. 1996'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Pakistan'ın füze üretim teknolojilerinde yerli bir yetenek elde etmek için güçlü çabalar gösterdiğini ve Çin'in Pakistan'ın balistik füze programının önemli bir tedarikçisi olduğunu, teknoloji ve yardım sağladığını belirtti. 1996 yılında Tayvan ve Hong Kong, Kuzey Kore'den Pakistan Uzay ve Atmosfer Araştırmaları Merkezi'ne giden ve Çin üzerinden yönlendirilen katı yakıtlı bir bileşen olan birkaç ton amonyum perklorat sevkiyatına el koydu. Nisan 1998'de Pakistan yeni Hatvi-5 füzesini test etti. Bu nükleer yetenekli, sıvı yakıtlı orta menzilli bir balistik füzedir ve menzili 1300 kilometredir. Balistik füze teknolojisinde Hindistan, büyük ölçüde zorlu Agni füze serisi nedeniyle Pakistan'ın biraz ilerisinde görünüyor. Agni 5, 5000 kilometre menzile sahip ve Pakistan şimdiye kadar Agni 5'ten daha uzun menzilli herhangi bir füze geliştiremedi. Pakistan'ın Agni 5'e cevabı, 2200 kilometre menzile sahip Ababel füzesi, ancak önde kim ve kim geride gibi karşılaştırmalar sadece füzelerin menziline göre yapılamaz. Ababel, MIR teknolojisi ile donatılmıştır ancak Agni 5'in MIR yeteneklerine sahip olup olmadığı net olarak bilinmemektedir, ancak birçok uzman, Hindistan'ın Agni 5'i MIR ile test ettiğini iddia ediyor. MIR teknolojisi, tek bir füzenin her biri farklı hedefleri vuracak şekilde programlanabilen birden fazla savaş başlığı taşımasını sağlar. Seyir ve balistik füzeler arasındaki fark. Balistik füzeler, yörünge altı uçuş yörüngesinde fırlatılır ve uçuşlarının çoğunu atmosferin dışında geçirir, atmosferin çok dışına çıkar ve sonra savaş başlığı ayrılır ve yeryüzüne geri döner. Seyir füzesi ise uzaktaki hedefleri büyük bir isabetle vurmak için tasarlanmış jet motorlu pilotsuz uçaklardır. Balistik füzelere kıyasla araziye yakın uçarlar ve hatta hızları çok daha düşüktür. Pakistan'ın Babur ve Hindistan'ın Nirpay füzeleri arasındaki karşılaştırma. Babur, geliştirilmesine 1990'larda başlanan, kısa menzilli, turbojet ile çalışan, yerden fırlatmalı bir seyir füzesidir. Yaklaşık 1500 kilogram fırlatma ağırlığı ile 700 kilometreye kadar 450 kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptir. Nirpay, Hindistan'da tasarlanan ve geliştirilen uzun menzilli, ses-altı bir seyir füzesidir. Füze 1000 kilometreden fazla menzile, yaklaşık 1500 kilogram ağırlığında ve 6 metrelik bir uzunluğa sahip. Hem Babur hem de Nirpay nükleer ve konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilir. Vurucu hedeflerin doğruluğu söz konusu olduğunda Nirpay'in net bir üstünlüğü var. Nirpay'ın dairesel hata olasılığı Babur'un 10 metresine kıyasla 1-2 metre kadar düşük. Nirpay her üç platformdan kara, hava ve denizden de fırlatılabilir. Babur'un ise bilinen fırlatma araçlarının tümü mobil, kara tabanlı platformlardır. Bununla birlikte bazı raporlar, Babur 3'ün Aralık 2016'da test edilen kara tabanlı Babur 2'nin deniz versiyonu olduğunu söylüyor. Biraz da Pakistan'ın balistik füzelerinin teknik özelliklerinden bahsedelim. Pakistan, 1990'lardan beri geliştirdiği kısa ve orta menzilli balistik füze sistemlerini Hatvi başlığı altında kodlamıştır.
Bunlar Hatfi 1 70 kilometre menzile, Hatfi 2 Abdali 200 kilometre menzile, Hatfi 3 Gaznavi 600 kilometre, Hatfi 4 Şehin 1 750 kilometre menzile, Hatfi 5 Gauri 1500 kilometre menzile, Hatfi 6 Şehin 2 2000 kilometre menzile sahiptir. Pakistan'ın son olarak hizmete aldığı Ababel uzun menzilli balistik füzesi 2200 kilometre menzile sahip en caydırıcı, konvansiyonel ve nükleer savaş başlığı platformudur. Kod adı Gaznavi, 500 kilogram taşıma kapasitesi ile 600 kilometre menzile sahip ilk katı yakıt bazlı kısa menzilli sistemdir. Gaznavi, iki aşamalı katı yakıt tabanlı bir füze ve yerleşik bir bilgisayarı olan gelişmiş bir terminal yönlendirme sistemidir. Gaznavilerin tasarımının Çin M-11 füzesinden etkilendiğine inanılıyor, ancak askeri yetkililer Gaznavilerin tamamen Pakistan'da geliştirildiğini iddia ettiler. Gauri projesi katı yakıtlı teknolojiden sıvı yakıtlı balistik füzeye geçiş projesi oldu. Gauri teknolojisi ağırlıklı olarak Kuzey Kore'nin Rodong 1'ine dayanıyordu. Proje, 1993 yılında teknoloji transferini kolaylaştıran Benazir Bhutto tarafından desteklendi. Askeri yetkililere göre orijinal tasarım kusurluydu ve füze ilk test uçuşu sırasında yandı. Pakistan, tersine mühendislik yapmak zorunda kaldı ve tüm füzeyi yeniden tasarladı. Ulusal Savunma Kurumu, Ulusal Bilim ve Mühendislik Komisyonu'nun bilimsel desteğiyle ilk füze geliştirildi. Pakistan Seyir Sistemleri 2005 yılında Hatfi 7 Babur'un yerden fırlatılan seyir füzesi halka açık bir deneme atışında ortaya çıktı. İlk versiyonlar 500 kilometre menzile sahipti ancak daha sonra 700 kilometrelik bir varyant test edildi. Babur'un testlerinde rehberlik sisteminin noktası olarak tanımlanan doğruluğu elde etmek için arazi çevresi eşleştirme, dijital sahne eşleştirme ve alan eşleştirme tekniklerini kullandığı da belirtildi. Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından 2007 yılında yapılan bir testte havadan fırlatılan bir seyir füzesi olan Hatfi 8 rahat ortaya çıktı. Belirtilen menzili 350 kilometredir. 2012 tarihinde yapılan bir uçuş testinin, füzenin uçuş yolunu gerçek zamanlı olarak uzaktan izleyebileceği belirtilen yeni stratejik komuta ve kontrol destek sistemi ile entegrasyonun doğrulanmış olduğu belirtildi. Babür seyir füzesi, alçak irtifa yörüngesi nedeniyle radar tespitini önleyebilir. Pakistan donanması 2017'den beri Azmat sınıfı gemilerden birkaç kez yerli bir seyir füzesini test etti. Yerli seyir füzesinin 700 kilometre menzile sahip olduğu, gemi karşıtı ve kara saldırısı görevlerinde kullanılabilen Harbah olduğuna inanılıyor. Harbah füze sistemi, Babür üzerinden geliştirilen, korvet veya fırkateynlerde su üstü ve kara hedeflerine karşı kullanılacak bir seyir füzesidir. Pakistan donanması şu anda yalnızca Exocet füzelerini ateşleyebilen Fransız tasarımlı denizaltıları kullanıyor. Pakistan 2017'de Fransız Exocet füzelerinin yerine entegre etmek için 450 kilometre menzile sahip Babur 3 füzesinin denizaltıdan fırlatılan versiyonlarını test etti. Pakistan Hava Savunma Sistemleri 2017 yılında Pakistan ordusu Çin yapımı alçak orta irtifa hava savunma sistemi LY-80'i hizmete aldı. LY-80, Çin'de HQ-16A olarak da bilinir ve Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Birliği'nin bir ürünüdür ve 15 kilometre irtifaya, 40 kilometre menzile sahiptir. Hava savunma sistemi, Çin'in Rusya'dan satın aldığı Rusbuk hava savunma sistemlerinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Her ateşleme bataryası, her biri 6 fırlatıcı içeren bir füze paketi ile donatılmış 4 dikey fırlatıcıdan oluşur. Çin HQ-16'ları şasili kamyonlar yerine 6x6 yüksek hareket kabiliyetine sahip kamyonları kullanır. Soğuk dikey fırlatma kabiliyetine sahip olan LY-80, 150 kilometre menzile sahip bir arama radar aracı, komuta aracı, radar izleme ve yönlendirme aracı, fırlatma ünitesi aracı ve füze kutusu içerir. Sistem ayrıca bir füze taşıma ve yükleme aracı, güç kaynağı aracı, bakım aracı ve füze test ekipmanını içeren teknik destek kapasitesine sahip ekipmanı da içermektedir.
Çin'in HQ-9 ihracat varyantı FD-2000, Pakistan'ın bu 125 kilometre menzilli sistemi satın almakla ilgilendiğini açıkladı ancak tedarik görüşmelerinde henüz sonuç alınmadı. Pakistan ayrıca Rus S-400 hava savunma sistemiyle de ilgilenmeye devam ediyor. Pakistan, nükleer kapasitesi, orta ve uzun menzilli balistik füze envanteri, kendine özgü tasarımlarla geliştirdiği seyir füzeleriyle caydırıcı güç olmaya devam edecektir. İzlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.